Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis, şifalı, harikulade lezzeti olan bahçeden topladığım kara hindiba otu, bir diğer adıyla radika otunu pişirdim. Şifasından bahsettim. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi ben bahçeden topladığım kara hindibalarımı, radikalarımı gayet güzel bir şekilde 4 su yıkadım ve süzdüm. Size iyice göstermek istiyorum. Çünkü aslında çok bilinen, sokaklarda, her yerde, yol kenarlarında yetişen yabani bir ot. Çok değerli, çok kıymetli. Ege'de radika adı altında bilinir. Egeliler Yunan mezelerinde kullanırlar. İzmir'de özellikle radika diye bilinir ve salatası, haşlaması, yoğurtlu mezeleri yapılır. Çok faydalı, çok şifalı ve gerçekten Allah'ın bir lütfu olan bir bitki. Dediğim gibi yabani bitti. Ben bunu bahçemden topladım. Yol kenarlarında, bahçelerde, doğada yetişen, her yerde bolca bulabileceğiniz bir bitki. İyice size göstermek istiyorum çünkü lütfen faydalanın. Hem lezzetinden hem şifasından. Dünyada kara hindiba üzerine yapılmış yüzlerce bilimsel çalışma var. Kansere çare olduğuna güveniliyor ve inanılıyor. Aynı zamanda karaciğerin, böbreklerin bir numaralı şifası ve ilacı. Şimdi ben bugün size bu şifalı bitkiyi hem çok özlemiştim, yapmak istiyordum, yapayım, göstereyim istiyorum. Şifasından faydalanın, lezzetini yiyin, bir görün lütfen. Dediğim gibi ben bunu bahçeden topladım. Sokaklarda, yol kenarlarında da var. Bakın bunların sapları da çok şifalıdır. Saplarını hiçbir şekilde atmıyoruz. Köklerinden kahve yapılıyor çekilip de. Saplar da yeniyor ve kullanılıyor. Özellikle saplarındaki çıkan sütü çok şifalı. Şimdi ne yapacağız? Ben hiç bıçak değdirmiyorum. Çok şifalı olduğu için şifası bozulmasın diye. Sadece elimle ikiye bölüyorum arkadaşlar. O da yerken kolaylık olsun, zorluk olmasın diye. Çünkü haşladıktan sonra birazcık uzayacak. Bu rahatlığı almak için elimle ikiye bölüyorum. Lütfen bıçak değdirmeyin. Toplarken de ben bıçak değdirmedim. Köklerini çıkarırken de bıçak değdirmedim. Ellerimle böldüm. Bu arada lütfen bana kızmayın. Çok şifalı bir bitki. Hemen böyle 2 dakika yıkadım, yapıyorum diye göstermek istemedim. Bilgisini vermek istedim. Çoğu kişi biliyordur eminim ama bilmeyen çok kişi var. Lütfen bunun şifasından, lezzetinden faydalanın. Pazarlarda da satılıyor. Ama dediğim gibi yani doğal etrafınızda bir bahçe, bir park, bir şey varsa bir bakının. Size uzun uzun gösterdim şeklini, şemalini. Hiçbir şeyle karıştırılacak gibi değil. Testere görünümlü ot. Toplayın ve bunları yiyin lütfen. Şimdi ocağın başına geçebiliriz. Şimdi ufak bir tenceremi ocağıma aldım. Hemen içme suyumdan biraz boşaltıyorum. Bu önemli bir püf noktası. İçme suyu koyuyorum, çeşme suyu değil. Çünkü arkadaşlar bu bitkinin suyu çok şifalı, çayı çok şifalı. Ben şimdi haşladığım suyu asla atmayacağım. Şişeye koyup buzdolabına koyacağım. 3 gün içerisinde bardak bardak içeceğim, tüketeceğim. İnşallah Allah'ın izniyle karaciğerim, böbreğim, bütün vücudum şifalanacak. Mitokondrileri şifa verecek. Suyumun kaynaması lazım. Kaynamasını bekliyorum. Suyum fokur fokur kaynadı. 2 tane püf noktası var. Birisi içme suyu olması, ikincisi de tuz koymuyoruz arkadaşlar katiyen. Tuz koyduğunuz zaman otumuz yosun gibi olur, hemen süner. Hem de içeceğimiz için sadece içme suyu olacak. Hemen otlarımı kaynar suyumun içerisine atıyorum. Şöyle bir azıcık bastırıyorum sadece. Çok fazla karıştırmayacağım da. Dediğim gibi arkadaşlar biz bunu sadece lezzeti için yemek olarak değil, aynı zamanda Allah'tan gelen şifası için de yapıyoruz. Tam bir ilaç. Gerçekten Fransız, Amerikan bilim adamları üzerinde çok araştırma yapıyorlar. Karaciğer sirozu, karaciğer yağlanması, karaciğer iltihaplanması, diyabet, şeker, pankreas ve safra kesesi sorunlarını, vücuttaki
birçok enflasyon yani iltihaplanma sorunlarına gerçekten iyi geldiği birçok bilim adamı tarafından söyleniyor. O yüzden Ege'de de bu yüzyıllardır yapılan, çok sevilen bir yemektir. Tam şifa olarak, ilaç olarak yapıyoruz. Bu kaidelere uyarsanız gerçekten her türlü vitamini ve şifasını alırsınız. Şimdi gördüğünüz gibi suyum otları koyduğum zaman biraz soğudu. Şimdi kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyorum. Bir 3 dakika kadar, 3-4 dakika kadar yumuşayana kadar kısık ateşte haşlamaya devam edeceğim. Yüksek ateşte devam ederseniz vitaminini öldürürsünüz. Birçok kişi otları yüksek ateşte haşlıyor. Bu yanlışlıktır. Vitaminleri, mineralleri ölmesin diye kaynar kaynamaz hemen altını kısıyoruz. Kontrollü olarak 3-4 dakika kadar daha kaynatmaya devam ediyoruz. Eğer hindibalarınız biraz kartçaysa 5-6 dakikayı bulabilir. Ama benimkiler gibi körpe, küçükse çabucak hemen yumuşar. Birkaç dakika kaynasın, yumuşasın, çıkartırken göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar 4 dakika geçti. Şöyle hemen alt üst ediyorum. Karıştırmıyorum fazla. 2 dakika daha kalıyor ve otlarım tamamdır. Ve otlarım hazır. Bir başka püf noktası, bu otlara hiç metal değdirmiyoruz arkadaşlar. Yine tahta kaşığımla hafif süzüyorum. Biraz sulu bırakıyoruz ki sulu sulu daha güzel, yumuşak, kurumadan leziz oluyorlar. Ama dediğim gibi süzmek için bile metal değdirmeyin. Eğer ki tam şifayla faydalanmak istiyorsanız. Hiç soğutmuyoruz da sıcak olarak çıkarıyoruz. Biliyorsunuz ıspanak gibi diğer sebzeleri haşladığımız zaman yeşilliğini muhafaza etsin diye soğuturuz. Ama bunu soğutmuyoruz. Evet, otumuz hazır. Hemen şimdi üzerine tuz serpiyorum. Bu sıralama da önemli arkadaşlar. Lezzetlenme açısından, emme açısından. Birazcık karabiber çekme. Yağdan önce mutlaka limon gezdirilecek. Ben bu kadar radikaya, kara hindibaya tam bir yarım limon sıkıyorum. Bol limonlu olunca çok güzel oluyor. Hatta daha bir ilave edebilirim sonra. Ve çok bol zeytinyağlı lezzetli olur. Hazır Ege otu adı üstünde. Şöyle bir 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağımı üzerine gezdirdim. Muhteşem lezzette, şifalı, harikulade bir salata meze oldu. Mutlaka tatmanızı, yapmanızı öneriyorum. Eğer ki şimdiye kadar hiç denemediyseniz lütfen deneyin. Dediğim gibi yol kenarlarında, parklarda, bahçelerde, her yerde bulabilirsiniz. Pazarlarda da satılıyor, internette de satışı var. Tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi diyabet, şeker hastalarında, şekere bağlı karaciğer yağlanması, göbek çevresi yağlanmasında, karaciğer sirozunda, karaciğer iltihabında, her türlü karaciğer hastalığında, pankreas ve safra kesesi için özellikle safra üretimini arttıran şifalı bir ot, kansere de çare olduğu söyleniyor. Mutlaka yapıp denemelisiniz. Bu kadar konuştuğum için de çok konuştum diye lütfen kızmayın. Çünkü kara hindiba, radika çok konuşmayı, çok anlatmayı hak ediyor. Şifasından bol bol bahsetmek istedim. Çünkü bu bir yemek değil. Sadece bir meze, salata da değil. Gerçekten bir ilaç, bir şifa kaynağı. O yüzden bol bol bahsetmek istedim. Hemen göstermek de istedim. Haşladığımız suyu da bu şekilde değerlendiriyorum. İçme suyuyla haşlayıp hiç tuz koymadan, bu çıkan minerallerini ve vitaminlerini de atmadan bu suyu her gün birer bardak içerek 2-3 günde tüketiyorum. Bu da aynı zamanda karaciğere ve göbek bölgesi yağlanmasına çok iyi geliyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de eğer hiç denemediyseniz mutlaka yapıp denersiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım şifanıza şifa katar, ömrünüze ömür katar bu tarif. Beğendiyseniz eğer tarifimi, videomu beğenmeyi, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bildirim zili paylaştığımız her tarifi size bildirir ve kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda da bana destek olmuş olursunuz. Bana destek olmaya devam etmek istiyorsanız ve videolarımın devamını gelmesini arzu ediyorsanız lütfen videolarımı, tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşırsanız,
ufak da olsa, emoji de olsa yorumlar yaparsanız gerçekten YouTube algoritması dolayısıyla bana çok destek olmuş olursunuz. Ben de size çok teşekkür ederim. Hem beni izlediğiniz için, hem o güzel yorumlarınız için, hem de şimdiye kadar, bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.